Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz, sektörleri sizlerle buluşturmaya İstanbul'dan devam ediyoruz. Bugün yaklaşık 70 yıl boyunca bulunduğu sektörde hizmet veren Mustafa Yontar İnşaat Kalıp Fabrikası'nı sizlerle buluşturuyoruz. Yanımızda ikinci ve üçüncü nesil bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Mustafa Yontar ve Bilal Yontar yanımızda. Merhabalar Mustafa Bey. Ben Mustafa Yontar, 1957 İstanbul doğumluyum. Efendim yaklaşık 70 yıl boyunca bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Babadan oğula ve ardından toruna geçecek bir sektör. Ben bu 70 yılı sizden dinlemek istiyorum. Mustafa Yontar fabrikası neler yapıyor, kaç yılında kuruldu? Mustafa Yontar firması Sayın Bilal Yontar tarafından 1950 yılında kurulmuştur. 50 yılından 80 yılına kadar kendisi devam ettirdi. 80 yılında biz devraldık. 2020 yılına kadar geldik. 2020 yılından sonra oğlum Bilal Yontar'a inşallah devredeceğim. Çok güzel, babanızın ismini oğlunuza vermişsiniz. Evet. Peki burada neler yapıyoruz? Fabrikamız neler üretiyor, neler sunuyor bizlere? Hizmet çeşitlerimiz nelerdir? Biz burada beton parke taşı makineleri üretiyoruz. Aynı zamanda beton boru makineleri üretiyoruz. Bunları hem Türkiye'ye hem yurt dışına ihraç ediyoruz. Üretimden biraz bahsedelim mi? Hangi bölgelerde fabrikamızın destekleyen üretim noktası var? İstanbul Hadımköy'de bir fabrikamız var. Bir de Tekirdağ Muratlı'da bir fabrikamız var. Bu şekilde oralarda üretim yapıyoruz. Mustafa Yontar Anonim Şirketi'nin üretim serüveni 1950 senesinde Bilal Yontar'la başlamıştır. Karaköy Perşembe Pazarı'nda kurduğu küçük atölyesinde önce inşaat aletleri üretimiyle işe başlamış, daha sonraları manuel biriket makineleri üretimiyle devam etmiştir. O yıllarda müşteri memnuniyeti, kalite ve güven anlayışıyla istikrarlı bir şekilde büyüyen firmamız, önce Eyüp Silahlıağa Mahallesi'ndeki fabrikasında özellikle inşaat makineleri alanında sektörün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sürekli yeni makineler imal ederek faaliyet alanında önder kuruluşlardan biri haline gelmiştir. 1996 yılında İstanbul Hadımköy gişeleri mevkiindeki 55.000 metrekare alana kurulu modern fabrika tesislerini tamamlayarak orada üretim faaliyetine devam etmiştir. Prefabrik beton elemanları üretim makinelerinin imalatını yapan firmamız, tasarım ve imalat aşamalarında son teknoloji makine ve takım tezgahlarını kullanarak uluslararası standartlarda makineler imal etmiş ve imal ettiği makineleri yurt dışına ihraç etmeye çaba göstermiştir. Bugün değişik tip ve kapasitelerinde tam otomatik ve manuel beton parke taşı makineleri ve kalıpları, değişik tip ve kapasitelerde beton boru ve manhol makineleri ve kalıpları ve her türlü yardımcı makine ve ekipmanlarıyla müşteri ihtiyaçları doğrultusunda özel tasarım makinelerin imalatını yapmaktayız. Geldiğimiz noktada dış pazarlara menşei ne olursa olsun her marka makineye kalıp satabilmek için yeni fabrika binasını açıyoruz. 2021 yılında faaliyete geçirmeyi hedeflediğimiz fabrika, Tekirdağ Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 dönüm arazi üzerinde 30.000 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edildi. Bu fabrikamızda uluslararası rekabet ve bütün dünyaya kalıp satabilmek için oluşturduğumuz makine parkımız, dünyanın en gelişmiş ve ileriye teknolojiye sahip Alman ve Japon firmaların ürettiği metal işleme tezgahları ve ısıl işlem fırınları ile donatılmıştır. Bu fabrikada üreteceğimiz beton parke taşı kalıpları, beton biriket ve asmolen kalıpları, her çeşit bordür ve çim taşı kalıplarının %80'i yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyoruz. Yarım asrı aşan bir süredir kalite, güven ve istikrarı kendisine şiar edinen firmamız, uluslararası pazardaki gücünü her geçen gün arttırarak ülkemizin ihracat hedeflerine ve istihdama bir nebze de olsa katkı sunmayı amaçlamaktadır. Sürekli yeniden yatırımlar, yüksek inovasyon dinamikleri ve müşteri odaklı ürün geliştirme felsefemizle sektörümüzün büyümesine katkıda bulunuyoruz. Peki bir makinenin üretim sürecine değinmek istiyorum. Ne kadar bir sürede tamamlanıyor? Bir makinede farklı modeller çıkması mümkün mü? Tabii. Yani yüzlerce model çıkabiliyor bir makinede. Müşterinin talepleri doğrultusunda üretimler yapıyoruz. Ayda 3-4 adet makine üretebiliyoruz. Peki
bu çeşitli hizmeti, emeği kaç kişiyle tamamlıyorsunuz? Bünyenizde kaç kişi çalışmakta? Muhtelif makineleri da işin içine koyarsak 180 kişiyle yapabiliyoruz bir ayda. Peki inşaat diyoruz, kalıp diyoruz. Farklı alanlar da burada yer alıyor. Sadece kalıp üzerine çalışmalar mı yapıyorsunuz ardından, yoksa inşaat adı altında farklı makineleri de sizlerde görebilir miyiz? Biz kanalizasyona döşenen beton boru makineleri imal ediyoruz. Hem yağmur suyu hatlarında kullanılıyor, hem kanalizasyon hatlarında kullanılıyor. Türkiye genelinde %80'ini bizim bu makinelerden çıkan mamullerle kapladılar. Peki şimdi sizler kalıbı tamamladınız, ardından bir ısıl işlem diye bir nokta var. Değerli izleyenler, detaylı görüntülerimizde sizler de göreceksiniz. Mustafa Bey bize eşlik etti, fabrikayı gezdirdi. Isıl işlem noktasını ben merakla dinledim. Biraz da değerli izleyenlerimize bahsedelim mi? Bu makinelerde kullanılan kalıplar vardır. Bunlar da sertleştirilmesi lazım ki uzun ömürlü olsun. Ondan dolayı yurt dışından bayağı vasıflı makineler getirdik. Bunlardan sistem olarak en güçlüsü kameralı ısıl işlem fırınları. Bu fırınlarda mamulleri, kalıpları içine sevk ediyoruz ve 940 dereceye kadar ısıtılıyor. Isıtıldıktan sonra kendi bünyesinde sertleştiriliyor, yağ daldırılarak. Ondan sonra çelikleşmiş halde dışarı çıkıyor. Tam otomasyon sistemle çalışıyor. Evet, çok güzel. Ben sizleri daha fazla yormadan hemen Bilal Bey'e sohbetime devam etmek istiyorum. Sizinle sohbetime kısa bir ara veriyorum. Virgülümü koydum. Merhabalar Bilal Bey. Merhabalar, Bilal Yontar. 98 İstanbul doğumluyum. Eğitimime şu anda yurt dışında devam ediyorum. En kısa sürede de işimin başına geçmeyi düşünüyorum. Hizmet çeşitlerini ve firmayı aynı şekilde Mustafa Bey'den dinledik. Bir de ben müşteri portföyünüzü sizlerden dinlemek istiyorum. Hangi ülkelere hizmet veriyorsunuz? Firmamızın yurt dışı satış ağı oldukça geniştir. Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya ağırlıklı olmak üzere yakın zamanda da Tekirdağ firmamızın inşaatının tamamlanmasıyla bütün dünyaya satışımız olacaktır. Buna inanıyoruz, firmamıza güveniyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. Üretim ağınızdan ve fabrikanızın büyüklüğünden, teknolojik özelliklerinden biraz bahsedelim mi bu süreçten? Tabii. Hadımköy'deki fabrikamız 55 dönüm arazi üzerinde 35.000 metrekare kapalı alana sahip. Tekirdağ Muratlı fabrikamız 300 dönüm üzerinde 25.000 metrekare kapalı alana sahip ve Muratlı'daki fabrikamızda son teknoloji sistemleri uygulayacağız. Tamamıyla robotlar çalışacak. Peki ileriye yönelik hedeflerinizi, projelerinizi öğrenmek istiyorum. Tüm dünyaya kalıp üretip satmak. Genel anlamda Türkiye'de ve yurt dışında bu sektörü değerlendirmek istediğimizde sizce Türkiye olarak hangi konumdayız? Biz şu anda çok iyi konuma gireceğimize eminiz. Peki Mustafa Bey, sizlerin üretmiş olduğu makinelerin özellikleri nelerdir? Değerli izleyenlerimiz neden sizin makinalarınızı satın almalı? Bizim makinelerimiz PNC bilgisayar programlı tam otomatik makinelerdir. Tek kişiyle çalışır. Mekanik, hidrolik ve elektronik ortamlarına çok iyi durumdadır. Arızası 0 derecededir. Bundan dolayı üretim kapasitesi çok yüksektir. Ondan dolayı tercih ediliyor. Peki babanızdan devraldığınız süreçte sizin ilk makinenizi konuşmak istiyorum. Onu ne kadar bir sürede tamamladınız? Onun heyecanı nedir? Babamızdan devraldığımızda mekanik makineler imal ediyorduk. Sonra hidrolik, elektrik, elektronik de işin içine girince bir makinenin oturması en az 20 yıl sürdü.
Peki makineler yapıldıktan sonra insan eli değiyor mu üretilen kalıplarda? Kalıplarda değiyor ama makineden mamul çıkarken kesinlikle değmiyor bir daha. Tam otomatik olarak çalışıyor. Paket halinde de mamuller çıkıyor. Çok güzel. Peki yurt dışına bu ürünler nasıl naklediliyor? Sökülüyor makineler, naklediliyor. Ondan sonra tekrar yerinde montajı yapılıyor. Ondan sonra üretimine devam ediyor. Peki ürünler teslim edildi, ardından problemler, sorunlar çıktı. Değerli izleyenler, sizlerle tekrar irtibata geçip bu üründe problem, sorun var dediğinde sorunu giderebiliyor musunuz Mustafa Bey? Tabii güçlü bir servis ağımız var. Başta telefon vasıtasıyla karşılıklı görüşüyoruz. Telefonda çözemediğimiz zaman buradan servisçi arkadaşlar gidiyor, yerinde sorunu çözüyor, tekrar geliyor. Evet, peki içinde bulunduğunuz sektör zorlu bir sektör, memnuniyet gerektiren bir sektör. Sektörün zorlukları, sıkıntıları var mı? Var olduğunda firma olarak üstesinden nasıl geliyorsunuz? Tabii ufak tefek şeyler makinacılıkta her zaman olur. Fakat bunun üstüne gidip anında tedavi etmek lazım, iyileştirmek lazım ki bir sonraki makineye bir şeyleri aksettirmemek lazım. Bunu da geliştiriyoruz ve bu şekilde devam ediyor. Ekipten biraz bahsedelim mi? Ekibimizde kaç kişi çalışmakta? Sizler bu ekibi oluştururken kişide olması gereken özellikler nelerdir? Biz 180 kişilik bir ekibe sahibiz. Bu ekiplerle çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarımız mevcut, ustalarımız mevcut, mühendis arkadaşlarımız mevcut, montör arkadaşlarımız mevcut. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen Bilal Bey'e dönelim. Bilal Bey, sizler genç bir kesim olarak gözlemlemiş olacaksınız mutlaka. Sektörün zorlukları, sıkıntıları sizce nedir? Her sektörde olduğu gibi ara eleman bulmak zor oluyor. Buna çözüm olarak da mesleki liselerin, mesleki okullarda üst düzey eğitim verilen öğrencilerin biz sanayicilere teslim edilmesi iyi bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel, bir genç bakışında bu şekilde kendini ifade edip buradaki eksikliği görmesi bizler için sevinç verici bir nokta. Çok teşekkür ediyoruz. Peki son olarak değerli izleyenlerimize ve sizler gibi genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? Yani her zaman çok çalışkan olmak bence bir kilit noktadır. Azim ve çalışmanın elde edemeyeceği başarının olmayacağını düşünüyorum. Keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki son olarak sizler neler söylemek istersiniz Mustafa Bey? Müşterilerimizle birlikte bunca yol yürüdüğümüz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra çok daha başarılı işler yapacağız. Türkiye'mize de faydamız dokunacak. Bizler de keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Evet değerli izleyenler, Mustafa Yontar İnşaat Kalıp Fabrikası'nı sizlerle buluşturduk. Programımız yurt içinde ve yurt dışında farklı sektörleri sizlerle buluşturmaya devam edecek. Hoşça kalın.